Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bugün biliyorsunuz FED faiz kararı açıklanacak. Bu FED faiz kararıyla birlikte dolar kurunda neler olabilir? Dolar fiyatları hangi seviyelere kadar yükselişleri gösterebilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Piyasalara baktığımız zaman piyasaların karışmasının bir an meselesi olduğu da görülüyor. Kriz göstergelerine baktığımız zaman oldukça yukarılarda gözüken bir gösterge, kriz göstergeleri ve ayrıyetten sizlerle birlikte teknik analizde gördüğümüz gibi arkadaşlar dolar tehlikesi kapıda gözükmeye devam ediyor. Burada gördüğümüz formasyon bir bayrak formasyonu şeklinde algılanabilir. Peki bayrak formasyonuyla birlikte dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin teknik seviyelerde bize gösterdiği ölçü neresi olabilir? Sizlerle birlikte bunu da burada bulmaya çalışacağız. Özellikle dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için takip ettiğimiz kritik seviyelerimiz var. Bu kritik seviyelerimizde de dolar kurunun muhtemelen düşüş senaryosu için hangi seviyelerin altında kapanış yapması gerektiğini burada sizlerle birlikte bulacağız. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman cari açık bizleri dolar kurunda Türkiye ekonomisi üzerinde oldukça zorlayan bir konu. Çünkü cari açığın fazla olması demek ülke ekonomisinin ve şirketlerin hala da dolara ihtiyacı olduğunu bizlere gösteriyor. Arz talep karşılığında gene dolar TL kuruna baktığınız zaman bu arz talep neticesinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca enflasyon ve reel kur arasında bir ikili kur oluşmuş durumda. Kapalı çarşı fiyatlarına baktığınız zaman ayrı bir fiyat, serbest kurlara baktığınız zaman ayrı bir fiyat, bankalar üzerinde baktığınız zaman ayrı bir fiyat dolar kurunda oluşmuş durumda. Tabii bir açıdan baktığınız zaman dolar kurunun baskılanması seçim dolayısıyla şu an itibariyle devam ediyor. 18.71 dolar kurunda önemli bir seviye. 18.71 seviyesinin üzerinde, çünkü dolar TL kuru kaldığı müddetçe yukarı yönlü atakların devam etmesi bizler için beklenebilir. Burada yapılacak en güzel strateji 18.71 üzerinde her kapanış dolar kurunda yukarı yönlü seviyenin devam edeceği anlamını taşır. Merkez Bankası'nın özellikle defansif bir hareket ve kriz göstergelerinin daha da yukarıya çıkmaması için özellikle 18 lira 80 kuruş civarında da beklediği görülüyor arkadaşlar. Fakat burada bizler için ve sizlerle de çoğu zaman beklentilerimiz içinde sunduğumuz 19 lira 50 kuruş civarındaki bir ana hedef bölgemiz var. 18.71'in üstünde kalmamızla birlikte bizler bu 19 lira 50 kuruş ana hedef bölgesine doğru şu an itibariyle kilitlenmiş durumdayız ve ilk kısadaki ana hedef bölgemiz dolar kurunda 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru gidecek bir hareket olacak. Dolar kurunun yükselişleri politik nedenlerle de olabiliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Tabii bunu durdurabilecek şu an için tek mekanizma Merkez Bankası olarak görülüyor. Merkez Bankası da 18 lira 80 kuruş üzerinde şu an için dolar kuruna izin vermiyor. Tabii bunu ben ilerleyen günlerde arkadaşlar devalüasyon sürecinin çok sert olmaması açısından ve herhangi bir fırtınalı duruma izin vermemek açısından dolar kurunu stabil bir şekilde Merkez Bankası kademeli bir şekilde yukarı yönlü bırakıp 19 lira 50 kuruş civarına doğru yön vereceğini düşünüyorum. Çünkü seçim öncesi hiçbir hükümet doların şu an itibariyle yüksek olmasını istemez. Cari açık tarafına baktığımız zaman ve Türkiye ekonomisinin ödemesi gereken kısa vadeli dış borç göstergelerine baktığımız zaman bu da bir yıl içerisindeki ödenmesi gereken dış borç miktarları biliyorsunuz arkadaşlar oldukça yüksek seviyelerde. Merkez Bankası rezervlerine baktığınız zaman da rezervlerin azlığı dikkat çekmekte. O yüzden 19.50 şu an için Merkez Bankası'nın kısada doların gitmesi için izin vereceği bir alan olarak görülmekte. Reel efektif
kur açısından enflasyona dayalı olarak dolar kuruna baktığımız zaman da orada bizler için arkadaşlar 20 lira 55 kuruş ikinci ana hedef bölgemiz olarak gözükmekte. Bu 20 lira 55 kuruş civarını sizlerle birlikte bir ana hedef bölgesi olarak takip edeceğiz. Bayrak formasyonlarına yakından baktığımız zaman görünüş açısından şu şekilde aynı bayrağa benzeyen bir formasyon şeklinde takip edilebilir ve dolar kurundaki bu formasyonun patlama bölgesinin şuradaki 18 lira 71 kuruş seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Yani şurada artık 18.71 üzerinde bu formasyon çalışmaya başladı. O yüzden de ilk etap olarak her ne kadar da Merkez Bankası şurada 18 lira 80 kuruş civarlarında bu kuru tutmaya çalışsa da kısa vadeli bu formasyonun hedefi 19 lira 50 kuruştur. Bunu da ilk defa uzun zamandır kanalımızda biz dillendiriyoruz. Yakın zamanda bütün analistler de bunu zaten dillendirmeye başlayacaktır sevgili dostlarım. Tabi ondan sonra 19.50'de kalır mıyız? Şu an efektif reel kur açısından enflasyon orantılı dolar kuruna baktığımız zaman da bizleri 19.50 üzerinde 20.55 ve kademeli olarak 22 lira 73 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü bir hareket bekleyecektir. 2023 yılı içerisindeki beklentilerim dahilinde gene dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönündeki beklentim mevcut. İç piyasaya baktığımız zaman biliyorsunuz bu dolar kuruyla ilgili özellikle şirketlerin istekleri var. Onlar da dolar kurunun 25 lira ile 30 lira arasına gelmesi gerektiğini, rekabet gücünün artması için bu fiyat aralığında olmasını gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi bu aralık enflasyonist açıdan baktığımız zaman arkadaşlar evet 25 liralar seviyesi makul bir rakam gibi gözüküyor. Ama tabii bunun bir de halka yansıması tarafı var. Halka olumsuz yansıyacağı için bu kura şu an için izin verilmeyecektir diye de düşünen taraftayım. Yalnız kuru ne kadar fazla tutarsanız, ne kadar çok baskılarsanız bir ok gibi bu kur maalesef ki yukarı yönlü fırlayacaktır. Aylık bazda gene grafiğine baktığınız zaman arkadaşlar dolar kurunda burada direkt bir oluşumun varlığını sizler de göreceksiniz. Bayrak formasyonlarında anlattığım gibi bu aylık mumdaki hareketin yukarı yönlü hareketleriyle birlikte bizler sert bir şekilde bu dolar kurunda 22-23 liraları da görebiliriz. Tabi bu seçim öncesi mi olur? Dolar kurumuna dayanabilir mi? Veya Merkez Bankası bunu daha fazla tutabilir mi? Bunu da zaman içerisindeki kırılımlarla sizlerle birlikte takip edip izlemeye devam edeceğiz. Fakat şu an görünen makro biliyorsunuz göstergelere baktığımız zaman yukarı yönlü hareketin dolar kurunda devam edeceğini de söyleyebiliriz. Burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı alırken dikkatli olmanızda ve son kararı kendiniz vermenizde ve bir danışmana müracaat etmenizde oldukça önemli sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kısaca sizlerle birlikte piyasayı biraz inceledik. Dolar kuru ile ilgili son durumu burada değerlendirmeye ve yorumlamaya çalıştık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.